Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsü ve lezzetiyle sizlerin beğenisini kazanacak, yapımı oldukça kolay olan çökelekli sandal böreği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak böreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 150 gram çökeleğin içerisine 2 adet yumurtayı koyuyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz, çeyrek demet ince ince doğramış olduğum maydanozları ekliyorum ve bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Hazırladığım iç harcını kenara alıyorum. Sos için 1 adet yumurta kullandım. Yumurtanın akını sosun içerisine koyuyorum, sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Daha sonra 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı sütü ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Güzelce karıştırmış olduğum sosu da kenara koyuyorum. Bu tarifimde 3 adet hazır yufka kullandım. 3 adet yufkayı üst üste gelecek şekilde açıyorum. Yufkaları üçgen şeklinde keseceğim. Sizlere çabuk bir şekilde kesebileceğiniz püf noktasını göstermek istiyorum. İsterseniz bu yöntemi kullanarak kesebilirsiniz ya da tek tek de kesebilirsiniz. Üç tane yufkayı ucu ucuna gelecek şekilde güzelce dizdim. Bir ucunu diğer ucuna doğru katlıyorum, yufkayı D haline getiriyorum. Daha sonra tekrar katlama işlemi gerçekleştiriyorum. Tekrar katlayarak yufkayı üçgen haline getiriyorum. Üçgenin tam ortasından bıçak yardımıyla kesiyorum. Böylelikle bütün yufkalarımızı kesmiş olduk. Kestiğim yufkaları tek tek ayırarak kenara koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Kesmiş olduğum yufkaların hepsini kenara ayırıyorum. Bir tanesini tezgahın üzerine koyuyorum. Yufkanın üzerine birkaç kaşık sostan koyuyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. İkinci yufkayı alıyorum, ucu ucuna gelecek şekilde birinci yufkanın üzerine koyuyorum. Düzelttikten sonra onun üzerine de sostan gezdiriyorum. Fırça yardımıyla yufkanın her tarafına sos gelmesini sağlıyorum. Daha sonra yufkanın kalın tarafından başlayarak diğer uca kadar güzel bir şekilde sarıyorum. Uç kısma gelmeden önce 4 parmak kala duruyoruz. Yufkanın uç kısımlarını ortada birleştiriyorum. Bıraktığımız bölümü de içeriye doğru katlıyorum.
Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Kesmiş olduğum parçadan bir tanesini tezgahın üzerine alıp güzelce sosluyorum. İkinci parçayı ucu ucuna gelecek şekilde üzerine koyuyorum. Tekrar sosluyorum. Fırça yardımıyla her tarafa sürdükten sonra uç kısmından başlayarak diğer uca 4 parmak kalıncaya kadar sarıyorum. Daha sonra kenarları ortada birleştiriyorum. Bıraktığım bölümü de içeriye doğru katlıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Buraya kadar tarifimi izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yufkaların hepsini bu şekilde yaparak tepsinin içerisine yerleştirdim. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sütü koydum. Güzelce çırptıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Daha sonra yufkadan hazırlamış olduğum sandalların içerisine iç harcından koyuyorum. Ben iç harcı olarak çökeleği tercih ettim. Sizler isterseniz patatesli ya da kıymalı da yapabilirsiniz. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Böreklerimizi sıcak fırına koyacağız. Lezzetine lezzet katmak için üzerlerine biraz da susam gezdiriyorum. Hazırlamış olduğum börekleri 180 derecelik fırınımıza götürüyoruz. 30 dakikanın sonunda böreklerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Sizlere bir de bu harika böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. İçi dışı nar gibi kızardı, iç harcıyla da çok lezzetli oldu. Yapımı kolay olan bu böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.